Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, çok uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 3-4 aydır video yüklemiyordum YouTube kanalına. Bazen Facebook'ta paylaşımlar yapıyorduk ama YouTube'da videolarımız 2-3 aydır duraksamıştı. Allah nasip ederse bundan sonra videolarımız yine aynı şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Biraz heves kalmıyor. Biraz yaptığınız işten tad alamayınca insanın da içinden gelmiyor ne yazık ki. Bu durum böyle. Neyse, geçen geçti. Bundan sonra önümüzdeki zamana bakacağız. Bu sene Adana Çiçekli ya da Adana Sarıçam, Çatalan bölgesindeyiz. Burada ekim dikim işlemleri yapacağız. Bildiğiniz üzere bu giden sene Konya bölgesindeydim. Konya bölgesini bıraktık. Artık buradayız bu sene diyelim. Yaklaşık olarak şu tarla, bir de şuralarda tarlalarımız var. Totalde 200 dönüm civarı biber ekilişimiz olacak. Bu videoda hem tarlayı nasıl hazırladık, hem hangi çeşitleri ekeceğiz, onun hakkında konuşacağız. Biraz da Türkiye'deki çiftçilerin durumu hakkında konuşmak istiyoruz. Şimdi 200 dönüm biber ekeceğiz dedik. Biberimizin çoğunluğu ve ağırlıklı olarak, şöyle traktörün kuytusuna geçeyim, rüzgar geliyor. Çoğunluğu ve ağırlıklı olarak kapya biber ekiyoruz. Kapya biberde hibrit çeşitlerimiz var ve standart çeşitlerimiz de var. Hibrit çeşitte Adrosen tohumculuğun Asena F1 tohumunu ekeceğiz. Bir de 2 tane de çok güzel numaralı bir çeşit var. O da İstanbul tohumun Delta Seed'in. Onu da büyük alanda ekeceğiz, 5'er dönüm. Bu giden sene numaralı olarak denemeleri yapıldı. İçinden seçilen 2 tane en güzel numaralı çeşidin gelecek sene büyük alan ekilişini yapacağız. Bunun da sonuçları sizlerle paylaşacağız. Öte yandan standart kapyamız olacak. Standart kapyamızda Slonuo Uvo diye bir çeşidimiz var. Bir de postal kapyalarımız falan da olacak. Kapyayı normal daha önceki yıllarda, standart kapyayı daha önceki yıllarda tohumunu kendimiz ekip fidesini yapıyorduk. Ama bu sene tohumunu ekip çekme dediğimiz yolma bir şekilde biraz öyle de ekilişimiz olacak. Bunların haricinde jalapon biberimiz var ve başka bir çeşit biberimiz var. Onu da zamanı gelince hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu tarla soya yeriydi. Öbür yer neresiydi? Onu da bir yakınlaştırabilirsem. Şu pembe binanın orası. Orada da bir 70-80 dönüm yerimiz var. Burada da 70-80 dönüm, birkaç yerde daha var. 1-2 yerde daha var. Nerede kalmıştık? Burası soya yeriydi. Orası darı yeriydi. Burayı hasattan sonra köten ile, pulluk ile sürdük. Arkasına derin patlatma vurduk. Derin patlatma 50-60 santim. Toprağın pulluk katmanını kırıp zemin suyun aşağıya inmesi için bu işlemi yaptık. Bunun üzerine güzel yağmur yağdı ve şu anda da normal çizel ile, patlatma ile tarlamızı tekrar sürüyoruz. Birkaç gün sonra havalandıktan sonra dik freze veya alabora vurduktan sonra normal hatlarımızı çekeceğiz. Bazı yerlerde daban gübresi kullanacağız. Bazı yerlerde kullanmayacağız. Bazı yerlere tavuk gübresi attık. Bazı yerlere atmadık. O tarlanın durumuna ve güçlülüğüne göre karar verdiğimiz bir şey. Daban gübresi olarak da Hektaş'ın agro mineral gübresini kullandım. Geçen sene Toros'unkini kullanıyorduk. Bu sene bu da onun gibi. Hektaş'ınki de güzel. Onu kullanacağız inşallah. Durumlar bu şekilde. 200 dönüm biberimiz var. Domates ekmek istiyordum ama domates bu bölgede, daha önce ben burada bir 100 dekar domates ektim. Domates tam yetiştiği zaman bu bölgede birden bir çökme sıkıntısı çıkarıyor. Onun için domates ekmiyoruz. Belki patlıcan ve kavun olabilir. Şimdi bu sene yaz döneminde çiftçiler çok büyük zorluk yaşadı. Çok büyük zorluk yaşadı. Ürünlerin hiçbiri para etmedi. Domates 1 lira 2 lira tarlada kaldı. Biber 5-6 liraya satılmadı. Yani aşağı yukarı bütün sebze çeşitlerinin hiçbiri para
etmedi. Karpuz zaten yine tarlada kaldı. Hatta kanalda videolarımız mevcut. Özellikle bu bölge mesela, burası Çatalan bölgesi. Şu gördüğünüz su da normalde baharda burası dolar. Baharda buranın görüntüsü çok güzel oluyor. Bu baraj gölü, şu anda suları çekilmiş ama baharda burası doluyor. Bu bölge özellikle kışlık üretimde marul, ondan sonra mor lahana, karnabahar, normal lahana gibi ürünlerin ekilişi çoktu. 3-4 senedir millet ekip zarar ediyordu. Para kazanmıyordu. Bu sene de bak gördüğünüz gibi bütün tarlalar aşağı yukarı boş. Çiftçi artık hem tiskindi hem zarar ede ekim gücü kalmadığından dolayı bu sene Çukurova'nın genelinde bu kışlık üretimler neredeyse yok gibiydi. Çok azdı. İç Anadolu bölgesine de don erken düşünce ortada büyük bir boşluk yaşandı ve şu anda kışlık ürünler fahiş bir şekilde fiyatlar yükseldi. Aslında biz fiyatların bu şekilde yükselmesini istemiyoruz. Şimdi marulun tanesi 40 lira 50 lira olmuş toplam fiyatı. Bunu tüketici kaç liraya yiyecek? Böyle olduğu zaman da bir dönüm marulun maliyeti 20 lira, 20 bin lira, satışı 150-200 bin lira. Böyle olduğu zaman da bir sonraki sene ekiliş yığılması oluyor ve insanlar ne yazık ki zarar ediyor. İşte bir ekim planlaması yok ne yazık ki Türkiye'de. Bunu her zaman dile getiriyoruz ama yapacak da bir şey yok. Şimdi hatta marul ve mor lahanayı şu anda İran'dan ithal ediyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'de yetersiz geldiği için İran'dan marul ve mor lahana, başka ürünler de vardır ama benim kesin olarak bildiğim bunlar. Bunları ithal eder duruma düştük. Daha önce biz bu işin ihracatındaydık. Şimdi ithalat eden bölümdeyiz. Şimdi çiftçilik güzel bir iş ama yorucu bir iş. Şu anda biz burayı ekiyoruz, masraf ediyoruz. Ta Haziran, Temmuz'a kadar. O dönemde ne olacak? Para edecek mi, etmeyecek mi? Dünya kadar maliyetimiz oluyor. Girdilerimiz çok yüksek. Özellikle işçilik ve fide bakımından. İşçilik ve fide genel maliyetin %75'ini oluşturmakta. Bu fiyatlar, girdiler, gübre, fide, tohum, işçilik, mazot, bunlar çok yüksek olduğu için risk de çok yüksek oluyor. Şimdi yaklaşık olarak önümüzdeki günlerde ben bir maliyet videoları yine yapacağım ama kaba bir hesap yapmak gerekirse bir dekar kapya biberin, hibrit kapya biberin Adana koşullarında 2 metrelik naylonun altına ekildiği zaman maliyetimiz 100 bin lira. 100 bin lira 8-10 ton iyi bir biber de verdiği zaman 10-12 lira bizim maliyetimiz olacak. Yani 200 dönüm ektiğimiz zaman bir 20 milyon civarında maliyet olacak. Riskli hem de zahmetli olduğu için artık insanlar daha kolay şeylere bakıyor. Yani birkaç sene sonra her zaman bunu diyoruz ya, 3-4 sene çiftçi üst üste zarar ettiği zaman biberimizi, domatesimizi, patlıcanımızı yurt dışından ithal edebiliriz. Bunun yapılmaması için çiftçinin desteklenmesi, bir ekim planlanmasının yapılması gerekiyor. Şimdi bu video bir başlangıç videosuydu. Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Buranın hazırlamasıyla ilgili, biber tohumlarının ekilmesiyle ilgili daha önceki senelerde olduğu gibi gübreleme, besleme, ekim şekilleri, bu konular hakkında yine videolarımız inşallah devam edecektir. Bu sene biraz daha ağırlıklı olarak mikrobiyal gübrelemeye ağırlık vereceğiz. Kimyasal gübreleri ve ilaçları kullanacağız ama bunu azaltabildiğimiz ölçüde azaltmaya gayret göstereceğiz. Biraz daha organik, biraz daha maliyetlerden kaçınarak temiz ve güzel ürünler üretmeye çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Kanalımız şu anda 99 bin abonesi olmuş. Sizin desteklerinizle birlikte bu 100 bini bir geçelim ve videolarımıza hem çiftçimizi hem üreticimizi bu tür videolarla bilgilendirmeye devam edelim. Neresiydi burası? Biraz daha dilim alışmamış burasına. Adana Çiçekli köyünden hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.